takipçimizin makinesi sıkmada sesli çalışıyormuş. Verelim programı. Ne yapacağımıza karar verelim ondan sonra. Bakalım sorunu ne? Sesi duyuyor musunuz? Bakın bu ses rulmanlardan geliyor. Rulmanlar dağılmış. İnşallah kazan kırık değildir. Kazan kırıksa makine çöp. Onu da açınca anlayacağız. Ama şu anki duruma göre rulman kırılmış. Yani kırık da olabilir. Bu ses hoş değil. Yani iki ihtimal var. Ya içeride rulman dağıldı, iyice paramparça oldu. Ya da kazan kırık. Şimdi sökme işlemine başlıyoruz. Üst kapağı sökeceğiz. Deterjan kutusu vesaire gideceğiz. Kazanı önden oynattığınızda bu arka kısım da aynı anda oynuyor olması lazım. Farklı hareket yapıyorsak kırık. Şu an sıkıntı yok gibi. Güzel. Devam. Şimdi arkadaşlar bu şuradaki vida içeride, plastik kesmek mümkün değil. Çıkmıyor. Şey olmuş. Yalan olmuş. Buradan kırdık. Makinenin işte o takırtı, sarsıntılı çalışmadan dolayı mesela buradan da taşı gitmiş. Çok önemli değil bunlar. Ön kapağı çıkarttık. Altta vidaları vardı. 1, 2, 3. Pompanın buradaki vidasını da sökmeyi unutmayın. Kapağı çıktı. Kilit zaten öncesinde söküldü. Şimdi taşları sökeceğiz. Sonra kazanı çıkaracağız ve keseceğiz. Şimdi böyle bir kova ayarlayın. Çünkü bunun içerisinde su kalmış oluyor. Şöyle aksın. Şimdi amortisörleri sökerken vidalı değil bunlar. Daha iyi. Şöyle vuruyorsunuz. Karşı taraftan karşılığı çıkıyor. Buradan da çıkaracaksınız. Yani arkadan çıkarmak daha mantıklı. Biz şu an sistemi gösteriyoruz bu şekilde. Arkadaşlar kazanı çıkarttık. Şimdi bu vidasını söküyoruz. İlkinde ilaçlı olduğu için sökmesi zor olabiliyor. Sonra da motoru söküp kazanı keseceğiz. Şimdi bu kasna, hani bu rulmanı falan vesaire yerinden çıkartacağımız zaman çekişle vuruyoruz ya, buraya bir tane vida takıp öyle vuruyoruz. Çünkü şişer bu. Ancak elinizde plastik çekiç varsa şöyle bununla direkt olarak vurabilirsiniz. Şimdi rulman sağlam gözüküyor. Bu dış rulman. İç rulman da sağlamsa zaten kazan kırılmış demektir. Yani kırık olduğu için böyle oluyor olabilir. Şimdi ona bakacağız. Kesim yeri şu kısmın tam ortası. Tam ortadan kesilecek. Hızlıca tek seferde kesmek iyi. Sorun ne? Aa, süper. Niye süper? Tambur milimiz sağlam. Kırık çatlak yok. Rulman içeriden dağılmış. Bakın şurada bilyeler. Şurada bilyeleri görüyor musunuz? Dağılmış. O yüzden o ses yapıyordu. Rulman değişecek. Sonra toplanacak. Makine hayatına devam edecek. Kaç yıllık makine? 12 yıl. 12 yılda bu hale gelmiş. Yani iyi bir kullanıcı. Temiz kullanıyor makinesini. Yani çamaşırlar yıkanıyor ya içerisinde. Bu pislik yapışıyor çamaşıra. Niye kokuyor? İşte bu. Temizleyiciler buraya erişmez. Böyle kalır. Restans temizlenecek. Bu iç kısımlar temizlenecek. Kazan bir temizlenir. Ondan sonra rulmanlar değiştirilecek, kapatılacak. Devam edin. Araba yıkama istasyonuna geldik. Kazanı burada güzelce yıkayacağız.
Şu an rulmanlarını çakacağız. Rulman numarası 6203, 6204, 2550, 10 keçesiyle beraber. Ya genelde bu çıkıyor ama farklı da çıktığı oluyor. O yüzden ezbere almayın. Sesin değiştiğini duyacaksınız arkadaşlar. O tok sesi duyana kadar çakalacaksınız. Şöyle kontrol edin. Yani rulman çakarken zarar verdiyseniz sürtme yapar. O yok. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde ses değişene kadar çakıyorsunuz. Biraz daha çakacağız biz. Şimdi çaktığınızda şu tok sesini duyacaksınız. Şimdi keçeyi çakıyoruz. Buradaki püf nokta tam 0 olacak. Ustaların yaptığı bir şey var. Biz de uygulayacağız. Bu püf nokta. Bunu çoğu kimse bilmez. Söylemez de size. Japon yapıştırıcısı. Şimdi şöyle sıkıyoruz. Böyle aksın yeter. Bu kadar. Sonra kazana yerleştireceğiz. Gresleyeceğiz. Kauçuklu gres kullanıyoruz. Mil için. Gresten tasarruf olmaz. Yeterli. Şimdi yerine yerleştiriyoruz. Kasnağı vidalıyoruz. Yani bunu sıkabildiğiniz kadar sıkın. Hem kazanı yukarı çekecek hem de zamanla açılması söz konusu olmayacak. İşlem bitince şöyle kazana bakın, boşluk var mı? Olmaması lazım. Bir de şöyle çevirin. Sıkıntı yok. Şimdi yapılan bir hata var. Kazan üstten koyuyorlar, vuruyorlar mesela. Burayı eğiyor adam. Ondan sonra körük arasındaki mesafe açılıyor. Çorap kaçıyor. Şimdiki işlem kaynatacağız. Kazan yönünü iyi ayarlamanız lazım. Su jeti burada. Burası gider kısmı. Bunu biraz yükseltmek gerekiyor çünkü kestik ya, et kalınlığı azaldı. O yüzden hafif yukarıda. Şimdi çok yukarıda yaparsanız, fazla yukarıda, şu aradaki boşluk fazla olur, çorap kaçar. Aşağıda yaparsanız bu metal kazan köreye sürter. Ona göre ayarlayacaksınız. Bu ayarlama işleminden sonra kaynağa başlıyoruz. Şuradan boşluğuna bakın. Çorap kaçmaması lazım kıyafet. Şu an iyi boşluğumuz. Hafif daha kızabiliriz. Ama kaynak yaparken zaten bastırdığımız için o değişecek. Tamam. İşlemler bitti. Rulmanlar değişti. Makine güzel temizlendi, boyandı. Makineyi boyadık. Pas yerleri vardı. Başka ne yaptık? Motor kömürünü de değiştirdik. Benzinliğe gidip kazanın için dışında yıkadık. Ve kaynak vesaire her şey bitti. Makine toplandı. Çalıştırdık. Su kaçağımız yok. Bir cızırtı, hafif bir cızırtı sesi var. Onun sebebi de motor kömürü yeni olduğu için ondan dolayı. Ancak çok güzel oldu. İçimize sindi.
Soruyorlar işte bu rulman değişimi ne kadar gider falan filan. Yani kullanıcıya göre değişiyor süresi. Aynı zamanda yapan usta da önemli tabii ki. Aldığınız rulman da önemli. En kötü ihtimalle, en kötü mesela rulmanı kötü seçtiniz, ustası kötü falan vesaire. 1 yıl gider. Ama iyi bir işlem 5 yıl, 10 yıl gider. Gitti oluyor. Rulman değiştirip de çok uzun süre kullanılan makineler var. Kaynak işleminin nasıl yapıldığını detaylı anlattığımız videomuz var. Açıklamalara linkini ekliyorum. Detaylı olarak kaynak işlemini anlattık bu videomuzda. Başka? Yani ne arıyorsanız bu tamirle ilgili, toplama ile ilgili videolarımız kanalımızda mevcut. İzleyebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.